Hepinize selam olsun gönül dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gönüllere ibret, kalplere ders olacak bir hikayeye yolculuk edeceğiz. Babasının vefatından sonra kardeşlerini doyurmak için saçını satan Nilay'ın menkıbesini dinleyecek, dilsiz şeytanlar karşısında nasıl dimdik durduğunu göreceğiz. Hikayemiz bize gösteriyor ki kötülük er ya da geç cezasını bulur. Bu kıssa sizi zamanın ve mekanın ötesine, manevi bir serüvene davet ediyor. Gelin, onun yaşadığı sınavlara ve keşif yolculuğuna birlikte eşlik edelim. Hazırsanız, Menkıbeler kitabının yeni sayfası açılıyor. Eski zamanların birinde, Nilay adında bir kız vardı. Şehrin kenarındaki sade bir mahallenin içinde, küçük ve harap bir evde oturuyordu. Duvarları çatlamış, tavanından geceleri soğuk hava sızıyordu. Nilay, hareket edemeyecek kadar hasta olan annesi ve kendisi gibi öksüz kalmış 3 kardeşiyle yaşıyordu. Babası 1 yıl önce vefat etmişti. Tüccar olduğu dönemde zarar etmiş tüm mal varlığını ne hikmetse bir gecede kaybetmişti. Aileyi yoksulluğun ve çaresizliğin acısıyla baş başa bırakmıştı. Bu zor günlerde açlık çocukların bedenlerini zayıflatıyordu. Her gece ağlıyorlar. Açlık yüzünden uyumakta zorlanıyorlardı. Hasta anne ise her geçen gün evlatlarının bu halini gördükçe kahroluyor. Keder içinde gizli gizli ağlıyor. Çocuklarını doyuramadığı için vicdan azabı çekiyordu. Nilay evin bir köşesine oturdu. Kardeşlerine baktı. Yüreği çaresizliğin ateşiyle yanıyordu. Kendi kendine, "Kardeşlerim açlıktan ölecek, acil para bulmalıyım," dedi. Uzun süre başını eğdi. Sonra elini omuzlarına dökülen, geceyi anımsatan bir dere gibi akıp giden uzun saçına götürdü. Mahallede güzelliğiyle dikkat çeken saçlarını tuttu. Aklına bir fikir geldi. Saçını pazarda satacak, karşılığında kardeşlerini doyuracak yiyecekler alacaktı. Aklı ve yüreğinin sesi arasında bir karar verdi. Bu karar onun ve ailesinin hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Ertesi sabah, satıcıların sesleri ve şakalaşan çocukların eşliğinde Nilay, yüzünde endişe ve kararlılıkla evden çıktı. Dar sokaklardan ilerleyip büyük pazara ulaştı. Orası kuyumcuların takılarını sergilediği, tüccarların mallarıyla övündüğü bir yerdi. Kalabalığın arasında bir köşede yüzünü başörtüsünün ucuyla sakladı. Sonra titreyen elleriyle saçını düzeltti. O anda gösterişsiz kıyafetler giymiş, daha önce hiç görmediği bir adam ona yaklaştı. Giydiği cübbe temizdi. Yüzünü örten bir sarık takmıştı. Önünde durdu. Gözlerini dikti ve alçak bir sesle "Saçını satıyor musun?" diye sordu. Nilay cevap verecek gücü bulamadı. Başıyla onayladı. Adam, pazarlık yapmadan hemen önüne bir kese dolusu dirhem çıkardı. Miktar saçının değerinden çok daha fazlaydı. Nilay gözlerine inanamıyordu. Onun uzun saçının bir kısmını kesti. Adam saç tutamını deri bir kılıfa koydu. Sanki tanınmak istemiyordu. Kimliği açığa çıkmasın diye aceleyle ayrıldı. Nilay hemen pazardan erzak aldı. Ağır keseyi taşıyarak eve döndü. Kalbi sevinçle çarpıyordu. Kardeşlerini doyurunca ağlamaları da sustu. Ama aklında sürekli tekrarlayan bir soru vardı. Bu adam saçımı kesmek istediğimi nereden bildi? Ve daha önemlisi, neden bu kadar çok para verdi? Nilay saçını sattıktan sonra birkaç gün geçti. Günlerini kardeşlerine bakarak ve ihtiyaçlarını karşılayarak geçiriyordu. Gizemli adamdan aldığı kese yalnızca birkaç gün yetmişti. Ama içindeki kaygılar asla bitmiyordu. Bir sabah su getirmek için kapıyı açtığında eşiğin üzerinde küçük bir kese buldu. Hızla açtı. İçinde gümüş dirhemler vardı. Kardeşlerini çağırdı. Hepsi başına toplandı. Gözlerindeki sevinç dünyaya bedeldi. Alkışlayarak "Allah bize rızık verdi ey Nilay. Bu bir hayır sahibinin sadakasıdır," diye bağırdılar. Nilay onların sevincine gülümsedi. Ama içine bir kuşku düştü. Kendi kendine fısıldadı. "Bu sadaka kimin? Kim yüzünü göstermeden kapımıza dirhem dolu kese bırakır ki?" Günler geçtikçe hayır sahibi birisi kapının önüne ara ara kese bırakmaya devam etti. Nilay'ın huzursuzluğu arttı.
Nasıl olurdu da bir hayır sahibi bu kadar cömert davranır, neden kimliğini gizlerdi? Bir gün pazarda kadınların sesleri ve satıcıların bağırışları arasında kulağına bazı söylentiler geldi. Komşular kendi aralarında pazarda yabancı bir adam var. Uzakta duruyor ve hareketlerini izliyor. Hatta bazılarımız gördü. Nilay'a sessizce bakıyor diyordu. O an Nilay içindeki huzursuzluğun yersiz olmadığını düşündü. Aklına ilk gelen kişi, yani saçını satın alan o adamı hatırladı. İçindeki korku ve endişe daha da arttı. Acaba kapıya para bırakan kişi o mu? Neden beni izliyor? Diye düşündü. Kardeşlerin dirhemlerle sevinci sürerken Nilay'ın içindeki endişe ve korku geçmiyordu. Büyük bir sırrın ilk iplikleri çözülmeye başlamıştı. O gün ev sakindi. Nilay eski evin köşelerini temizliyordu. Kardeşleri sokağa oyun oynamaya çıkmıştı. Sabah havasını özgürce içine çekti. Tozlu, unutulmuş bir köşeyi silerken kalın bir tahta parçasına çarptı. Onu çekince eski, siyaha dönmüş küçük bir sandık buldu. Bir an kalbi duracak gibi oldu. Fısıldayarak, "Bunlar babamın mı?" Yere oturdu. Eliyle tozunu sildi. Kapağını yavaşça açtı. Sandık açılır açılmaz İçinden unutulmuşluk ve eski zamanların kokusu yayıldı. İçinde yırtık kağıtlar, zamanın aşındırdığı sararmış parçalar vardı. Aralarında üzerinde resmi bir mühüre benzeyen işlemeler bulunan demir bir yüzük gördü. Nilay heyecan ve merakla yüzüğü eline aldı. Sonra kağıtları çevirmeye başladı. Bir parçada şu kopuk kelimeler gözüne ilişti. Ticaret sözleşmesi, büyük borç, şahitler, vasiyet. Nilay olduğu yerde dona kaldı. Babasının ani ölümünü düşündü. Hekim hastalığı hakkında net bir şey söyleyememişti. Serveti de bir gecede yok olmuştu. Acaba bu kağıtlar babasının mal varlıklarını mı gösteriyordu? Belki de babasını öldürüp tüm mal varlıklarını çalmışlardı. Bir kuvvet onu yeni bir yola doğru itiyordu. Artık mesele kapıya bırakılan keselerden ibaret değildi. Hikaye daha da derinleşmişti. Sadakalar ve babasının gizemli geçmişi. Ve bir gece sessizliğin ortasında Nilay, zayıf bir kandilin ışığında oturmuş düşünüyordu. Eğer bu sandığın içinde bir miras belgesi ya da vasiyet varsa neden saklanmıştı? Ve yokluğundan kim yarar sağlamıştı? Mesele bilmeceye benziyordu. Anahtarı da belki de saçını satın alıp gölgelerde onu izleyen adamın elindeydi. Nilay'ın aklından sandıkta gördükleri bir an olsun çıkmıyordu. Gece, gündüz yırtık kağıtlar ile resmi mühürlü yüzük zihnini meşgul ediyordu. Bir sabah erkenden pazara inmeye karar verdi. Belki babasıyla ilgili bir bilgi öğrenirdi veya eski ortağının izine rastlardı. Kumaş satan birine yaklaşıp sordu. "Babamın ortağı olan Tüccar Rezzan'ı hatırlar mısın?" Adam başını kaldırdı. Yüzünde şaşkınlık belirdi. Sanki duymazdan geliyordu. "Bir şey bilmiyorum, kızım," dedi. Nilay dükkan dükkan dolaştı. Hangi tüccara sorsa başlarını öne eğiyorlardı. Sanki bu isim ile anılmak istemiyorlardı. Derken pazarın dar sokaklarından birinde elinde bastonu olan yaşlı bir adam yaklaştı. Gözlerinde hüzün vardı ve ihtiyatlı davranarak "Ben babanın eski dostuyum. Adım Cabir." Sonra çevresine bakınarak kısık sesle "Kızım, sakın araştırmaya devam etme. Bazı kapılar vardır ki açıldığında sahibini yakar," dedi. Nilay olduğu yerde dona kaldı. Kekeleyerek sordu. "Ne demek istiyorsun amca? Babamın ölümüyle ya da kaybolan mallarıyla ilgili bir şey mi biliyorsun?" Cabir başını eğdi. Derin bir nefes aldı ve yavaşça, "Bildiğim, pazarda insanların ortasında söylenemeyecek kadar büyük. Sana tavsiyem, evine dön, kardeşlerini koru. Çünkü bu yol sana da onlara da büyük felaket getirir," dedi. Sözlerini bitirir bitirmez arkasını döndü. Kalabalığın içinde kayboldu. Sanki Nilay'la birlikte görünmek istemiyor gibiydi. Nilay ise onun sözlerini zihninde tekrar ederken yüreğindeki karmaşa daha da arttı.
Ne saklıyor bu insanlar? Neden sessiz kalmamı istiyorlar? Babamın ölümü düşündüğümüz gibi değil mi? Bu araştırmanın boyutu tehlikeli bir hal almaya başlamıştı. Ama merakı, gerçeği öğrenme arzusu her şeyden güçlüydü. Cabir'in şu sözü kulaklarında çınlıyordu. Bazı kapılar açıldığında sahiplerini yakar. Eve döndü. Omuzlarında büyük bir yük hissediyordu. Kendi kendine sorup duruyordu. Neden herkes korkuyor? Birkaç gün sonra ay ışığı sokakları aydınlatırken küçük kardeşlerini uyutmaya çalışıyordu. Ansızın kapı gürültüyle çaldı. Çocuklar korkuyla irkildi. Nilay'ın kalbi çarpmaya başladı. Kapıyı açtı. Karşısında iri yarı, yüzleri asık, gözlerinde merhametin zerresi olmayan adamlar duruyordu. İçlerinden biri tehditkar bir şekilde "Nilay sen misin? Sahid'in büyük kızı," diye sordu. Nilay'ın sesi titreyerek çıktı. "Evet, benim." Ona kaşlarını çatarak dedi ki, "Efendimiz seni uyarıyor. Geçmişi kurcalama. Babanı ve onun parasını araştırmayı bırak. O kapı bir kez açılırsa kapanmaz. Sen zayıf birisin. Kardeşlerinle ilgilen. Aklının ermediği işlerden uzak dur." Sonra elindeki altın sikkelerle dolu olan para kesesini sus payı gibi yere attı. Adamlar geldiği gibi gittiler. Geride korku ve endişe bıraktılar. Nilay kapıyı kapattı. Bütün bedeni titriyordu. Adamın sözleri yalnızca bir uyarı değildi. Açık bir tehditti. Yere oturdu, düşündü. Bu efendi dedikleri kişi, acaba babamın eski ortağı mı? Yoksa daha güçlü, daha tehlikeli birisi mi? Demek ki doğru yoldayım. Babam gerçekten de öldürülmüş. Hem de malı mülkü için. Kendinden emin halde, kendi kendine, "Gerçeği er ya da geç ortaya çıkaracağım, bu işin peşini bırakmayacağım," dedi. Nilay, o gece kapıya gelenleri, haydutları unutamıyordu. Her adımında izleniyormuş gibi hissediyor. Birilerinin onu gözetlediğini düşünüyordu. Bir gün pazarda, kardeşleri için ekmek ve biraz yiyecek alırken, bastonuna dayanmış, yılların yorgunluğu, yüzüne yansıyan, yaşlı bir kadın yanına yaklaştı. Uzun uzun ona baktı ve kısık bir sesle sordu. "Sen Said'in büyük kızı Nilay mısın?" Nilay şaşkınlıkla başını salladı. "Evet, benim." Yaşlı kadın biraz eğildi. Sonra konuştu. "Ben, o büyük tüccarın evinde hizmetçiydim. Senin babanın ortağı olan. Babanın çöküşünü gözlerimle gördüm. Ölümü doğal yollardan değildi." Nilay, kadına yaklaştı ve "Babamı öldürdüler mi? Ama neden?" diye sordu. Yaşlı kadın başını salladı ve kararlılıkla, "Bildiğim kadarıyla ortak hesap defterinde. Baban açık fark etmiş. Ortağıyla yüzleşip hakkını talep etmiş. Aniden hasta düştü ve birkaç gün içinde hayatını kaybetti." Nilay hıçkırarak ağlamaya başladı. Hakkını aradığı için öldürüldü. Yaşlı kadın Nilay'ın elini tuttu, sıktı ve uyardı. "Evladım, bugün duydukların başına işler açabilir. Kendine dikkat et. O tüccarın yüksek yerlerde tanıdıkları var. Güçlü ve nüfuzlu biri. Karşı koyamazsın. Sonun baban gibi olur." Yaşlı kadın sözünü bitirdikten sonra Nilay'ın yanından ayrıldı. Genç kızı geride, gerçek ve tehdit ile baş başa bıraktı. Şimdi Nilay'ın içindeki öfkesi kararlılıkla büyüyordu. "Babamın ölümü kader değildi. Cinayetti ve ben bu sırrı beni yaksa bile ortaya çıkaracağım," dedi. Yaşlı hizmetçi kadınla yaşadığı o sarsıcı karşılaşmadan sonra Nilay evine döndü. İçindeki şüphelerle kaynıyor, zihni düşüncelerle boğuşuyordu. Pencerenin yanında otururken yolun köşesinde yüksek bir duvarın gölgesine gizlenmiş bir adam fark etti. Çehresi gizlenmişti ama duruşu ve heybeti ona hiç yabancı değildi. Evet, o saçını satın alan adamdı. Göğsü sıkıştı. Adam uzaktan gözlerini dikmiş ona bakıyor gibiydi. Sanki bir şey söylemek istiyor ama kendini tutuyordu. Nilay dayanamadı. Hızla dışarı fırladı. Adımlarını hızlandırarak üzerine yürüdü ve haykırdı. "Dur! Sen kimsin? Neden beni takip ediyorsun?" Fakat adam
Onu gördüğü an dar sokaklara daldı ve alışılmadık bir hızla gözden kayboldu. Nilay birkaç adım peşinden koştu. Sonra nefes nefese durdu. İçinden geçirdi. Eğer düşman olsaydı çoktan bana zarar verirdi. Öyleyse neden gizleniyor? Kesin bir şey biliyor. Belki de bana yardım edebilir. Evine geri dönerken aklında cevapları olmayan sorular vardı. Artık biliyordu. Onu sarmalayan görünmez güçler vardı. Pusuda bekleyen düşmanlar ve karanlık bir gölge gibi izleyen ama dokunmayan o adam. Gece olduğunda kandili söndürmeden hemen önce perdenin ardından bir bakış yakaladı. Adam yine oradaydı. Evine uzak bir noktada duruyor. Sessizce onu izliyor. Sonra bir hayalet gibi kayboluyordu. Nilay endişeliydi. Kendi kendine söylendi. Eğer beni korumak istiyorsa neden saklanıyor? Eğer kötülük yapacaksa neden hala zarar vermedi? Sonra kandili söndürdü. İçinde kaynayan tek şey Gizem'in yakıcı ateşiydi. Ertesi sabah erkenden pazara çıktı. Karar verdi. Babasının geçmişini bilen birine açıkça soracaktı. Komşulardan biri onu pazarda dürüstlüğüyle tanınan yaşlı bir adama yönlendirdi. Nilay önüne oturdu ve duyacaklarını kaldırabilir miydi? Emin değildi, yine de sormaya karar verdi. Amca, babamın başına ne geldi bana anlat. Ticaretini, ortağını, her şeyi bilmek istiyorum. Yaşlı adam uzun süre sustu. Gözleri, yılların yüküyle dolu hatıralar arasında kaybolmuş gibiydi. Sonra derin bir nefes aldı ve şöyle dedi. Baban, senin sandığın gibi küçük bir tüccar değildi. O, bu büyük tüccarla ortak olan adamdı. Sermayenin ve emeğin yarısı onundu. Bunu herkes bilirdi. Nilay'ın gözleri büyüdü. Öyleyse dedi, babamın ölümünden sonra neden yoksulluk içinde yaşadık? O servet nereye gitti? Hacı amca sesini iyice alçalttı. Etrafına kuşkuyla baktı. Sonra fısıldadı. Zengin tüccar babanı dolandırdı. Her şeyi ele geçirdi. Baban bunu anladığında ihaneti açığa çıkarmaya karar verdi. Ama ne yazık ki öldü. Esnaflar kendi aralarında babanı o gece hakkını geri vereceğim diye çağırdığını, yemekte çorbasına zehir katıldığını konuşuyor. Nilay dondu kaldı. Sanki ayaklarının altındaki toprak kayıyordu. Babasının görüntüsü zihnini dolduruyordu. Hakkını almaya çalışırken zulüm onu mezara sürüklüyordu. Hacı amca sessizliğini bozdu ve dedi ki, "Kızım, duyduklarını dillendirme. Temkinli ol. O büyük tüccarın nüfuzu var. Her yerde gözü vardır." Nilay eve döndü. Gözyaşları kurumuş, boğazı düğümlenmişti. Öfke, acı ve kararlılığın karışımını hissediyordu. Geri çekilemezdi. Gerçek ortaya çıkmaya başlamıştı ve tehlike önceye göre daha da yaklaşmıştı. Sessiz bir gecede kapıda hafif bir ses duydu. Nazikçe kapıyı açtı. Eşikte yeni bir para kesesi buldu. Başını kaldırdı ama sokakların karanlığında buhar gibi kaybolan bir gölgeden başka kimseyi görmedi. Gözyaşları içinde fısıldadı. "Baba, söz veriyorum. Her şey açığa çıkana dek susmayacağım." Eski sandığı karıştırırken bir sararmış, tozlu kağıt düştü. Eski bir kumaş parçasının katları arasına saklanmıştı. Onu eline aldı. Kalbi sessiz gecede davul gibi çarpıyordu. Kağıdı açınca babasının adı, belirgin bir el yazısıyla Tüccar Said olarak yazılıydı. Yanında kırmızı mürekkeple hakimin mührü vardı. İçerik, babasıyla o büyük tüccar arasındaki ortaklığa işaret ediyordu. Fakat kelimelerin yarısı yırtılmış, diğer yarısı silinmişti. Birisi en önemli bölümü kasıtlı olarak gizlemiş gibiydi. Nilay kelimeleri okudu. Dudakları titredi. Ortaklar kararlaştırmışlardır ki, eğer ikisinden biri vefat ederse, cümleler yarıda kesilmişti. Satırın devamı yoktu. Göğsü daraldı. Bunun tek bir anlamı vardı. Bu evran devamı birisinin elindeydi. Eğer bulunursa teraziyi tersine çevirir. Babasından kalan mirası alabilirlerdi. O anda dışarıda ağır, aralıklı adım sesleri duydu.
Perde aralığından baktı. Kapıda fısıldaşarak konuşan sert görünümlü adamlar duruyordu. Düşünmeye gerek yoktu. Onlar büyük tüccarın adamlarıydı. Hızla kağıdı giysisinin altına sakladı. Kalbi fırlayacak gibiydi. Kapıya güçlü darbeler vurdular. İçlerinden biri bağırdı. "Aç kapıyı Nilay. Babana dair bir meseleyi konuşmak istiyoruz." Cevap vermeyince kapıyı itip zorladılar. Nilay iç odaya kaçtı. Gözleri kaçış yolu arıyordu. Aniden heybetli bir ses yükseldi. "Bırakın onu." Adamlar geri çekilip uzaklaştılar. Bir an sessizlik oldu. Sonra hızlanan ayak sesleri ve kargaşa duyuldu. Tüccarın adamları karanlığa karışıp dağıldı. Nilay sessizce pencereye yaklaştı. Yalnızca dar sokaklara doğru uzaklaşan bir gölge gördü. O, saçını satın alan gizemli adamdı. Kağıdı göğsüne bastırdı ve fısıldadı. "Kayıp vasiyet, eğer onu bulursam, zulüm duvarlarınızı yıkacağım." O geceden sonra, yani o gizemli adamın onu kurtardığı andan itibaren, onun gölgesi daha çok görünür olmuştu. Artık yalnızca sokak aralarında beliren bir hayal değildi. Yol ayrımlarında karşısına çıkıyor, bir iz bırakıyor, ardından yine kayboluyordu. Bir gün, avluda ekmek hazırlarken, kapısının önünde küçük bir deri parçası buldu. Üzerinde tanıdık bir mühür vardı. Hakimin mührü, aynı mühür o eksik belgede de görülmüştü. Artık şüphe yoktu. O adam, Nilay'ın araştırmasına devam etmesini istiyordu. Kuyu dönüşünde, arkasında ayak sesleri duydu. Döndü. Onu ay ışığında gördü. Yüzünün yarısı karanlıkta, yarısı ışıkta kalmıştı. Sanki kalbindeki yükleri gizlemek istiyordu. Alçak ama güçlü ve hüzün dolu bir sesle konuştu. "Durma Nilay. Hak sahipleri ölse bile hak ölmez." Nilay ürpererek yaklaştı. "Sen kimsin? Neden bana yardım ediyorsun? Babamı tanıyor muydun?" Adam başını eğdi. Sessiz kaldı bir an. Sonra dedi. "Onu tanıyordum. Nasıl zulme uğradığını da biliyorum. Ama bazı sırlar vardır ki birdenbire açığa çıkarlarsa sahiplerini öldürürler." Nilay, bu adamın içinde büyük bir savaş verdiğini hissetti. O artık ilk günkü kadar yabancı değildi. Sözleri, olayların her ayrıntısını bilen biri gibi çıkıyordu ağzından. Ve sanki kendisine değil, aynı zamanda kendi vicdanına konuşuyordu. Sonra küçük bir kese çıkarıp önüne koydu. "Yeni bir ipucu bulacaksın, mührün izini takip et." Nilay daha fazla soramadan adam yine karanlığa karıştı. Eve döndüğünde kalbi şiddetle çarpıyordu. O her şeyi biliyordu. Tehlikeyi hafifletiyor, adım adım yol gösteriyordu. Ama kimdi? Büyük tüccarla nasıl bir bağ vardı? Nilay içinden. Belki de ben, onun intikamı ya da kefareti için bir yolum sadece. Nilay, adamın bıraktığı keseyi açtı. İçinden sararmış bir keten parçası çıktı. Üzerinde şöyle yazıyordu. "Anahtar, eski bahçede." Şafak sökerken hazırlandı. Babasının mülkü olan o eski bahçeye gitti. Yıkık taşların arasında bu kez onu beklerken buldu. Adam artık gölgelerin arkasında değildi. Yüzü tamamen görünüyordu. Gözlerinde hem dürüstlük hem derin bir acı vardı. Ağır bir sesle konuştu. "Vakit geldi Nilay. Benim kim olduğumu bilmelisin." Kalbi çarptı. Sakinleşmeye çalışarak sordu. "Sen kimsin? Neden beni takip ediyor? Bana yardım ediyorsun." Adam derin bir nefes aldı. Mahcubiyetinin altında ezilerek konuştu. "Ben, o büyük tüccarın gayrimeşru oğluyum. Babam beni bir leke olarak gördü, herkesten sakladı. Sanki bir utançmışım gibi." Gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Bir an donup kaldı. Gerçeği kavramaya çalışırken. O ise acı ve öfkeyle titreyen sesiyle devam etti. "Ondan nefret ediyorum. Çünkü size de, bana da zulmetti. Babanın parasının üstüne çöktü. Ticarete fitne karıştırdı. Babana ihanet etti. Baban hakkını istediğinde onu öldürdü. Seni gizlice izledim. Sabrettim. Bir gün ona yapılan zulm için kefaret ödeyeceğim anı bekledim.
Bir süre sustu. Sonra cebinden paslı bir anahtar çıkarıp dedi ki, "Bu anahtar, babana ait eski dükkanın zeminine gizlenmiş bir sandığı açar. İçinde tam vasiyet var. O vasiyet, babamın servetinin yarısının size ait olduğunu kanıtlıyor." Nilay dona kalmıştı. İçindeki bu karmakarışık duygularla baş etmeye çalışıyordu. Hakikate yaklaşmanın sevincini ve yardım edenin de aynı zalimin oğlu olmasının şokunu yaşıyordu. Adam pişmanlık dolu sözlerle devam etti. "Ben serveti aramıyorum, Nilay. Ben bağışlanma arıyorum. Bunca yalan ve günahın yükünü artık kaldıramıyorum." Bir adım öne çıktı. Ciddiyetle devam etti. "Ama dikkat et, eğer babam öğrenirse hayatını cehenneme çevirir." Nilay'ın kalbi ürperdi. Fakat gözlerinde kararlı bir bakış vardı. "O halde onu yüzleşmeye çağıracağım. Gerekirse canım pahasına. Vasiyeti gün yüzüne çıkaracağım." Ve işte o an asıl mücadelenin başlangıcı oldu. Meydan, divan kararını bekleyen kalabalıkla doluydu. Konu tüm çarşıyı sarsmıştı. Fısıldaşmalar durmuyordu. Mazlum tüccarın kızı geri döndü. Hakkını istiyor. Nilay başı dik bir şekilde içeri girdi. Elinde babasının terk edilmiş dükkanının toprak altından çıkardığı küçük sandık vardı. O narin ellerinde yılların gizlediği hakikatin anahtarını taşıyordu. Kadı vakur bir tavırla yerine oturmuştu. Yanında kibirli ve yapmacık bir güvenle oturan büyük tüccar vardı. Nilay konuşmaya başlamadan o adam böbürlenerek bağırdı. "Ey kadı! Bu zavallı kız boş hayaller kuruyor. Babası fakirdi. Ne malı vardı, ne de vasiyeti." Nilay birkaç adım attı. Sandığı hakimin önüne koydu. Paslı anahtarı çevirdiğinde sandık açıldı ve içinden eski hakimin mührünü taşıyan vasiyet ortaya çıktı. Orada yazılıydı: "Ticaretten elde edilen servetin yarısı onun babasına aitti." Meydan birden karıştı. Büyük tüccarın yüzü sarardı. Halkın gözleri hakikate açıldı. Kadı belgeyi dikkatle okudu. Sonra gür bir sesle hükmetti. "Bu vasiyet ve eski mühür şahitliğiyle sabittir ki ticaretin yarısı mazlum tüccarın mirasçılarına aittir. Küçük oğullarına ve kızı Nilay'a." Meydan uğuldadı. İnsanlar fısıldaştı. Zulüm, ihanet sonunda ortaya çıktı. Büyük tüccar olduğu yere yığıldı. Bütün heybeti kanıtların ve halkın önünde eridi. Nilay ise başını eğdi. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Babasının mezardaki yüzü gözlerinin önünde belirdi. Artık adalet, uzun bir sabrın ardından yerini bulmuştu. Nilay, mahkeme meydanından çıkarken, küçük kardeşleri boynuna sarılmıştı. Üzerinde elbisesiyle yürürken, insanlar cesaretini övüyorlardı. Yolun kenarında, gizemli adam uzaktan izliyordu. Gözlerinde hem memnuniyet hem de mahcubiyetin izleri vardı. Sonra arkasını dönüp şehrin dar sokaklarında kayboldu. Böylece hak sahibine döndü. Adalet zulmü yıktı. Nilay'ın hikayesi, çarşıda ve meclislerde anlatılan bir ibret oldu. Herkese ders veren bir örnek. Kim hakkı gasp eder, ihaneti zamanla örtülür sanırsa yanılır. Günler geçti. Nilay'ın evinden keder bulutları dağıldı. Kardeşleri güvenli bir yuvaya kavuştu. Açlık ve korkuyla geçen gecelerin yerine yüzlerinde yeniden tebessüm belirdi. Evin köşesinde anne elleriyle tesbih çekiyor, şükrediyordu. Zayıf bedeni sanki yeniden can bulmuştu. Kocasının hakkının geri döndüğünü görmek ona hayat vermişti. Nilay ise aynanın karşısında durdu. Bir zamanlar sattığı saçları yeniden uzamış, eskisinden daha gür ve güzel olmuştu. Gülümsedi ve içinden şöyle dedi: "Saçımı sattığım gün, gözyaşları ve sırlarla dolu bir yolun başlangıcıydı. Ama aynı zamanda hakkın kapısını da aralayan bir gündü." Çarşıda insanlar çocuklarına şu hikayeyi anlatıyordu. Babasının mirasını geri almak için korkmadan mücadele eden kız. Onun hikayesi her mazlum için örnek oldu. Ama bu gerçeğin ortaya çıkmasına sebep olan o gizemli adamdan artık bir iz yoktu.
Sanki gölgelerden gelmiş, görevini yerine getirmiş. Sonra sessizliğe karışıp kaybolmuştu. Arkasında Nilay'ın kalbinde cevapsız bir soru bırakmıştı. Acaba bir gün geri döner mi? Nilay başını göğe kaldırdı. Gözlerinden sıcak bir yaş süzüldü. Fısıldayarak dedi ki, "Hak uzun süre gömülü kalsa da asla ölmez." Eğer hikaye hoşunuza gittiyse abone olmayı, hikayelerden ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız, bildirimlerinizi açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.